Selam, Orçun ben. Bu hafta sizinle birazcık yapay zeka konusundan bahsedelim istiyorum. Üzerine yıllardır sürekli düşündüğüm bir konuydu. Artık iyice bir sürü kullandığımız araç oluşmaya başladı ve günlük hayatımıza bile girmeye başladı hepimizin. İşte ChatGPT ile başlayan, daha sonra işte Suno AI gibi müzik üretimi konusunda da bize yardımcı olabilecek araçlar var hayatımızda artık. Ve arada sırada bana böyle ya Orçun tamam da işte senin işini zaten AI yapacak, sen ne yapacaksın diyenler de oluyor. Bu video aslında birazcık da onlar için gerçekten yapay zeka mix yapabilir mi, yapamaz mı, yaparsa nasıl yapar bunlara bakacağız. Mastering konusunda da yapay zeka olduğu iddia edilen araçlar çok fazla sayıda zaten var. Yıllardır var. Yani 5 senedir böyle YouTube'da girip AI ile gerçek mastering mühendislerinin yaptığı masteringlerin karşılaştırıldığı videoları izleyebilirsiniz. Bunların çok çok büyük bir çoğunluğunda zaten yani hiç böyle insandan daha iyi yapanını senelerdir göremedim. Yapabilir mi? Zamanı geldiğinde yapar ama burada neyin iyi olduğunu birazcık da konuşmamız gerekiyor aslında. Bu hafta aynı zamanda bir makale yayınladım. Bir iletişim şekli olarak mix ve mastering diye. Orada da bu konudan birazcık bahsediyorum. Detaylı okumak isteyenler için aşağıya link bırakıyorum zaten. Oradan okuyabilirsiniz. Orada üzerine tartıştığım konulardan bir tanesi de bu iletişim olarak mix'i ve mastering'i nasıl kullanabileceğimiz. Yani olay sadece bir şeyleri çok iyi hale getirip çok iyi duyurmak, en iyi sound'a sahip olan mix'i yapmaksa eğer bunu evet yapay zeka ilerleyen zamanlarda çok kolay şekilde yapabilir. Yani ama tek bir doğrumuz mu var? Yani tek bir tane iyi kick sound'u, tek bir tane iyi vokal sound'u varsa eğer böyle bir şey varsa evet bunu yapabilir. Ya da işte dünyanın en ünlü mixçilerinin mixlerini taklit edebilir mi? Evet edebilir. Yani onların sound'una yaklaştırabilir. Bir anda siz iki tuşa basarak Nirvana'nın sound'una yaklaşabilirsiniz belki. Ama olay tam olarak bu mu gerçekten? Yani mix sadece bir teknik bir süreç mi? Bence değil. Bunu yakın zamanda yayınladığımız Mix'in temelleri kursunu tamamlayan öğrencilerimizin yolladığı mixlerden de daha iyi anlıyorum aslında. Hepsi benimle birlikte aynı şarkıyı mixliyorlar ve hepsinin bakış açısı çok farklı. Hepsinden çok farklı mixler geliyor ama hepsinin kendine göre çok iyi olduğunu düşündüğüm yerleri var. Bazıları şarkıyla uyuşmadığını düşündüğüm noktaları var ama hepsi farklı bir şey duyuyorlar kafalarında ve bunun sebebi de aslında zevklerimizin farklı olması. Yani her mixçiye yolladığınızda zaten size farklı bir şey yollayacak. Neden biz tek bir doğruyu arayalım ki? Yani metal bir parçaya ille de metal bir kick mix'i yapmamıza belki gerek yoktur. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi King Gizzard and the Lizard Wizard isimli çok sevdiğim bir grup. Çok farklı psychedelic rock albümleri de yaptılar. Bir anda elektronik tabanlı şarkılar, albümler de yapmaya başladılar. Sonra bir anda metal albümleri yapmaya başladılar. Haliyle onların yaklaşımı, metale yaklaşımı kendileri gibi oldu. Dolayısıyla normları takip ederek hep bütün metal mixlerini takip ederek diğer metal mixleri gibi mixler ortaya çıkartmadılar. Onun yerine çok daha kendilerine benzeyen bir soundla ortaya çıktılar. Metaldi ama hala psychedelic rock mixi gibi bir mixle ortaya çıkarttılar kendi soundlarını. Şimdi burada deseydiler ki işte biz yapay zeka kullanalım da miximizi yapay zeka yapsın. Çok iyi bir metal mixi olsun. Bu sefer kendi bütün imzalarını ortadan kaldırmış olacaklardı. Dolayısıyla mix mühendislerinin, mastering mühendislerinin bu işi her zaman yapmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bir yandan düşündüğünüzde de yani yapay zeka ile müzik yapmak eğlenceli bir şey değil bir kere. Ya da mix yapmak da muhtemelen eğer böyle bir yakında araç çıkar da mix'i sizin yerinize yapıyorum ben derse baştan sona ki bazı yapay zeka araçları var. Onlardan bahsetmiyorum. Böyle tek tük araçlar. Ben böyle hayalimdeki şey şu yani bu önümüzdeki 5 sene içerisinde kesinlikle gelir gibi düşündüğüm şey şu. Logic Pro gibi bir programa biz bütün kanalları vereceğiz. İşte davul kanalları, vokal kanalları, bas, gitar falan bunların hepsini vereceğiz. Ve 1 dakika içerisinde hepsini işleyip bize bitmiş bir şekilde mixi mastering'i yapılmış bir şey verecek. Bunun böyle bir aracın geleceğine inanıyorum. Yıllardır da inanıyordum. Ama bu hiçbir şey değiştirmeyecek bence. Çünkü
orada zevkli bir şey yok bir kere bir. İkincisi de insanın yapacağı hataları yapmayacak. İnsanın alıp götürebileceği yerlere götürmeyecek hiçbir zaman. Dolayısıyla o şarkının farklı versiyonlarını, farklı ihtimallerini hiçbir zaman görüyor olmayacağız. Bir diğer nokta ise aslında ben 2 hafta önce falan bir video çekiyordum. AI kullanarak, yapay zeka uygulamaları kullanarak nasıl müzik yaparsınız buna dair bir video çekeyim dedim. Yani madem bu kadar içerisindeyiz, önce ben deneyeyim, önce ben bir şeyler yapayım dedim. Birkaç tane araç denedim. Herkesin kullandığı, herkesin bildiği araçları denedim. Ama o kadar kötü sonuçlar geldi ki onlarla ilerleyemedim. Süreci şöyle yapmıştım aslında. Öncesinde bir şarkının, beğendiğim bir parçanın promptunu çıkardım. Sonra onu işte Sunay AI falan tarzı bir şey verdim. Udeo muydu neydi ona verdim. Ve ondan böyle bir tarzda bir parça yapmasını istedim. Sözleri işte ChatGPT'ye yazdırdım falan bir şeyler yaptım. Sonra gelen sonuç o kadar kopyaydı ki şaşırdım. Sonra dedim Türkçe bir şeyler yaptırmaya çalışayım işte Türkçe sözlü olsun. Sonuçta kanalda Türkçe bir şeyler yapıyoruz. İngilizce sözlü müzik olmasın. Türkçe söz girince ortaya daha da ne kadar kopyaladığını anlamaya başladım. Çünkü Türkiye'deki sınırlı sayıda beslendiği sanatçılar arasından bir ses tonu belirlemiş. Birebir bana Pinani'nin kopyası bir şey hazırladı. Söyle nasıl seversin, anlat ne hissedersin, bilmediğim dünyanda yollarını Dolayısıyla bu etikte değil. Yani hem sıkıcı bir süreç, bir şey doğru düzgün bir şey yaptırana kadar canınız çıkıyor. Çok sıkıcı. Yani müzik yapmak gibi eğlenceli bir şey değil. Hem de etik değil. Yani bir şeyleri siz oradan çalıyorsunuz. Birilerinin yaptıkları bir şeyi çalıyorsunuz. AI yoluyla bir müzik yaptığınızda. Tabii ki bu birileri için önemli olmayacak. Onlar kullanmaya devam edecekler bu uygulamaları. Dün hatta Koray Birand'ın Flu TV'de söylediği bir şeye denk geldim. İşte Avrupa Birliği düzenlemeleri gelecek daha. Yani bu hiç düzenlenmeyen bir kapkarışık bir dünya. Yarın öbür gün yeni yönetmelikler, yeni düzenlemeler geldiğinde zaten bu kadar başıboş bir şekilde kullanılamayacak diyordu. Bence kullanılmamalı da zaten. Yani alenen birilerinin yaptığı, zamanında yaptığı işleri çalarak bir şey üretiyor. Yani kendi kafasından bir şey üretemiyor. Daha önceki baktığı şeylerden esinlenerek onların neredeyse aynısını üretiyor. Üzerine bir de seslerini de kopyalıyor. Her şeyini kopyalıyor. Ve onların emeklerini hiçe saymış oluyor. Dolayısıyla bunu düşünen insanlar da kullanacak. Yani evinde kendi kendine bunu deneyen insan sorun değil. Yani denesinler zaten eğlenceli bir süreç. Bir anda böyle işte sevdiğiniz birine şarkı yaptırabilirsiniz hemen 2 saniyede falan. Bunlar için çok eğlenceli süreçler bunlar. Evet ama gerçek bir şeyler yapmak istiyorsanız işte Spotify'a oraya buraya yayınlamak gerçek bir artist olmak istiyorsanız o zaman çok sorun teşkil ediyor işte. Yani siz alenen birilerinin emeklerini çalarak bir şey üretiyorsunuz. Tabii buna şöyle bir savunmayla da gelenler var. Ya insanlar da aynısını yapıyor. Onlar da sürekli bir şeyleri dinliyor, bir şey üretiyorlar. Ama buna da katılmıyorum. Yani bu her zaman böyle yapılan bir şey değil. Evet, referans şarkılar kullanıyoruz. Onların bazı elementlerinden esinlenip ona göre bir şeyler yapıyoruz. Ama her zaman böyle değil. Oturup da yani böyle hepimiz sürekli geçmişte dinlediğimiz şeylere göre bir şey yapmıyoruz. Burada şunu da söyleyen var. Yani hiçbir zaman hiç kimse yeni bir şey çıkartmıyor da diyebilirsiniz. Ama buna da katılmıyorum. Yani çok deneysel bir süreçle bambaşka şeyler üretebiliyorsunuz. Yani günümüz kullandığımız programlar içerisinde ki dünyamız çok sınırsız. Peki toparlamak gerekirse şöyle bir yapay zekanın bu müzik prodüksiyonu konusundaki geleceği hakkında konuşalım. Bence baştan sona bahsettiğim şekilde mix yapabilen, mastering yapabilen uygulamalar çıkacak ve bunlar kendi evinde, iPad'inde, telefonunda bir şekilde müzik yapan insanların işine yarayacak. Olsun da zaten yapılsın da böyle şeyler ki insanlar kendi şarkılarının bitmiş halini duyabilsinler hemen. Hatta yani siz sadece bir vokal line'ı verdiğinizde bir akapella kendi telefonunuza söylediğinizde altına altyapı yerleştirebilen şeyler şu anda bile var. Bu da çok iyi bir şey. Çünkü kendi evinde yine müzik yapan ve
herhangi bir teknolojik bilgiye, müzik prodüksiyonu bilgisine veya müzikal bir bilgiye sahip olmayan biri şarkısının bitmiş halini hemen görebiliyor. Ama bunun biz müzik prodüktörleri ve mix mühendislerine, mastering mühendislerine bir zararı mı var? Hayır, tam tersine bir yararı var. Çünkü yakın zamanda yani birden fazla kişiyle şöyle bir şey yaptım. AI yoluyla, yapay zeka yoluyla hazırlanmış bir altyapı, üzerine söylenmiş bir vokal ve biz bunu baştan yapıyoruz. Neden? Çünkü yani insanlar yapay zekaya yaptırdıkları zaman şarkılarının bitmiş hallerini görüyorlar. Ve yani onu o şekilde yayınlamak yerine gerçek bir müzik prodüktörüyle yine de çalışmak istiyorlar. Gerçek bir şarkı üretmek için. Çünkü oradaki herhangi bir şeyi zaten değiştiremiyorlar da. Yani bir revize vermeye kalktığınızda bu yapay zeka araçları berbat çalışıyor. Siz işte bas gitarı çıkar diyorsunuz. O oraya durduk yere bir borazan sesi ekliyor falan gibi şeyler söz konusu. Ya da sözleri değiştiriyor bir anda hiç beklemediğiniz şekilde. Çok çalışmıyor. Tutarlı çalışmıyor zaten şu anda. Çalıştığı zaman da olur belki. O zamanları da göreceğiz. Ama bunun hiçbir zaman benim işime zarar vereceğini düşünmüyorum. Tam tersine benim işimi besliyor. Çünkü evinde kendi başına hobi olarak yapan insanı da bunu ciddi ciddi yapmaya teşvik ediyor diye düşünüyorum. Bunun dışında bir yandan da müzik üretimi konusunda direkt müzik prodüktörlerinin kullanabileceği yapay zeka araçlarının çoğalacağını da düşünüyorum. Dolayısıyla burada işte bir gitaristin çalacağı bir şeyi otomatikman siz yapay zeka aracına hemen çaldırabilirsiniz. Ama şu anda da zaten mesela işte kontak kütüphaneleri olarak siz gitarlar çaldırabildiğiniz araçlar zaten yine var ve gerçek dünyada birileri onları çalmış. Onların örneklenmesiyle, sampling yöntemleriyle bir yazılım hazırlamışlar zaten ve hepimiz bunları kullanıyoruz. Ama ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani önce oradan bir gitar duyuyorum, akustik gitarı duyuyorum. Sonra diyorum ki bunu bir gerçek bir gitariste yolluyorum. Abi bana böyle bir kayıt lazım. Bana böyle bir şey çalar mısın diyorum. Kendinden de bir şeyler katıyorum. Ki orada gerçek bir şey oluşmaya başlıyor o zaman. Ben onları sadece duymak için kullanıyorum. Bu şarkıya akustik gitar yakışır mı, yakışmaz mı? O yüzden yapay zeka araçlarının böyle konularda işe yarayacağını düşünüyorum. Ve hiçbir zaman hiçbir aracın, hiçbir yöntemin aynı odada birlikte müzik yapan insanların yerini alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu çok zevkli. Mix süreci de aynı şekilde. Müzik endüstrisinin insanlara her zaman ve fazlasıyla ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Hiçbir yapay zeka aracının da insanların önüne geçebileceğini düşünmüyorum ileriki zamanlarda da. Ama böyle ileride kullanabileceğimiz güzel yapay zeka araçları çıkarsa hemen kullanırım. Hemen günlük rutinime eklerim onu yani. Sürekli bunlara açığım. Sürekli takip ediyorum zaten. İlk ben kullanırım. İlk ben tanıtırım. Güzel ve kullanabileceğimiz bir araç çıkarsa. Evet, bu haftanın videosu bu kadar. Konuşmaya dayalı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Mix'in temelleri kursuna da aşağıdaki linkten ulaşın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.